Şehre ismini veren Ohri Gölü, Balkanların en eski ve en derin gölüdür. Ohri bölgesi 6000 yıllık yerleşim tarihine sahip. Yönetim Makedonlar, Slavlar, Doğu Romalılar, Bulgarlar ve tekrar Doğu Romalıların ardından Osmanlı'ya geçmiştir. 1395 yılında başlayan Osmanlı egemenliği 1912 yılına kadar devam etmiş. Ardından Yugoslavya Krallığı ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti ile yönetim devam etmiş. 1991 yılında Makedonya'nın Yugoslavya'dan ayrılması ve bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkenin turistik şehirlerinden biri olmuş. Ohri Gölü ve kenti 1979-1980 yıllarında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Bu videoda Ohri'de geçirdiğimiz bir güne ait detayları paylaşıyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. 2022 yazında kısıtlı tatilimizi arabayla yurt dışına çıkarak değerlendirdik. 14 günde 14 şehir görerek Balkan ülkelerini gezdik. Bu video serisiyle yolculuğa dair tüm detayları anlatıyoruz. Ben soldan gidiyorum. Montenegro'dan çıkış. Montenegro'dan Ohri'ye gitmek için Arnavutluk'tan geçmemiz gerekiyordu. Aslında Tiran'ı gezmek de planlarımız içindeydi, ancak ülkeye dair aldığımız güvenlik uyarıları ve vaktimizin azalması nedeniyle bu seferlik es geçmek zorunda kaldık. Ya bizim de çok durasımız yok herhalde, sevgili. Öncelikle güvenlik. Sonralıkla medeniyet, sonra yollardaki çukurları tuzak burayı. Öyle. Yalnızca arabayla geçerken doğasının harika olduğunu fark ettik. Belki başka zaman burayı gezmek için yeniden geliriz dedik. Arnavutluk'tan çıkarak Kuzey Makedonya sınırlarına giriş yaptık. Akşamüstü Ohri'ye varmıştık. Güneş batmak üzereydi ve Ohri Gölü'nün kenarındaki gün batımını hem kaydettik hem izledik. Kaldığımız otel gölün hemen yanındaydı ve otel için 35 euro ödemiştik. Güneş battıktan sonra şehir merkezine yürüdük ve ilk olarak Çınar Meydanı'nı gördük. Sonra Aziz Kliment sokağında yürümeye çalıştık. Burası bize çok kalabalık geldi. Biraz göl kenarında fotoğraf çektikten sonra dinlenmek için otelimize döndük.
Sabah olduğunda Eskişehir'e çıktık ve yürüyerek keşfetmeye başladık. Aziz Kliment Kilisesi, Antik Tiyatro ve Osmanlı evleri gezebildiğimiz yerler oldu. Bahçesi ne kadar güzel bir ev, şurada biraz oturalım dedikten sonra buranın kilise olduğunu öğrendik. Musluğu kapanmayan, sürekli akan buz gibi suyundan içerek Ohri'den ayrıldık. Elhamdülillah. Kuzey Makedonya'dan Yunanistan'a doğru giderken içinden geçtiğimiz doğa harika görünüyordu. Biz de birkaç noktada durup drone ile kaydetmek istedik. Kuzey Makedonya sınırında görev yapan tavus kuşlarını gördük. Sınırda kuş uçurtmama deyimi burada resmen yaşanıyordu. Yorgunluktan fazla gezemeyip fazla kayıt yapamadığımız bir bölüm oldu. Yine de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki Yunanistan bölümünde tekrar görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye.